Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte doları, altını, gümüşü, euroyu, sterlini ve bitcoin'i değerlendireceğiz. Önemli açıklamalarımız olacak. Özellikle Çin tarafından yapılan açıklamalar çok önemli. Bu açıklamalar neticesinde altın ve gümüşte neler olabilir? 2023 yılı öncesindeki piyasalardaki son durumu hep birlikte burada değerlendireceğiz. Mikrofon kaynaklı olarak son videomda bazı ses problemleri yaşadık. Umarım bu video içerisinde bu türden ses problemlerini yaşamayız. Bunun umuduyla hemen yayınımıza geçelim. Kanalımıza beğeni atmanız benim için çok önemli. Kanalıma abone olmamış arkadaşlar da yayınlarımızı daha iyi anlayabilmeleri için mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz sevgili dostlarım. Evet, dolar Türk lirasıyla hemen yayınımıza geçelim. Bu arada Çin tarafından önemli haberlerimiz var demiştik. Çin tarafından yapılan açıklamalar sonucunda sevgili dostlarım artık Çin 8 Ocak itibarıyla sıfır Covid politikasından vazgeçtiğini ve artık piyasalara dönüş yaptığını açıkladı. Tabii bütün bunların doğrultusunda tahvillerde özellikle aşağı yönlü hareketler gördük ve bu aşağı yönlü hareketlerinde altın ve gümüş tarafına ilerleyen günlerde yansıyacağı unutulmamalı sevgili dostlarım. O yüzden altın ve gümüş tarafındaki yatırımcı dostlarımız sakinliğini korusunlar, dikkatlerini korusunlar diyelim. Biliyorsunuz birçok video sizler de izliyorsunuz. Ben de bu kanal içerisinde birçok video izliyorum. Özellikle Google ve YouTube üzerinden, Instagram üzerinden birçok videolar izliyorum. Ve bazılarının ısrarla altın ve gümüş videolarındaki gram altın ve gram gümüş fiyatlarının da sert bir şekilde uzun zamandır düşeceği yönündeki videoları mevcut. Ama gördüğünüz gibi ne altının gram tarafında ne de gümüşün gram tarafında aşağı yönlü sert düşüşler yaşamadık. Aksine hala da rekorlar kıran bir gram altın tarafı mevcut. İlerleyen günlerde gümüş tarafı altına nazaran daha sert hareketler yapacağı yönündeki beklentilerim de mevcut. O yüzden altın ve gümüş tarafı gram altın, gram gümüş ve ons altın, ons gümüş tarafındaki arkadaşların sakin olmalarında fayda var. Grafik olarak yine dolar TL Türk lirası grafiğine baktığımız zaman sevgili dostlarım bizlerin burada takipte kalması gereken şuradaki oluşum önemli bir oluşumumuz ve bu oluşum içerisinde hareket eden bir dolar Türk lirasını sizlerle birlikte takip ediyoruz. Bu takip ettiğimiz önemli seviyeler içerisinde bizler için yukarıda 18.71 önemli bir dirençti ve bu 18.71 direnci bugün itibariyle ve dün itibariyle yukarı yönlü zorlanmaya başlamış durumda. O yüzden bunun altının ons tarafına da etkileri tabii ki olacak ve altının ons tarafında 1801 dolar önemli bir direnç olarak takip ettiğimiz alan ve bu 1801 dolar seviyesindeki önemli alanı sizlerle birlikte burada biz de takipteyiz. 1801 bizim için artık önemli bir destek halini almış durumda. Yukarıda 1828 dolar direnci gene 1801 ve 1828 dolar aralıkları içerisinde kendine yer etmeye ve burada kalıcı olmaya çalışan bir altının onsunu sizlerle birlikte izliyoruz. Biraz sonra gene gram altın tarafında da göreceksiniz. Dolar Türk lirasında anlattığım zaman buradaki hareketin ilk etapta 1858 ve 1801 dolarlar civarındaki hareketlerini tamamlayacağını düşünüyorum. Tabii 2023 yılına girerken birçok ABD ve Avrupa ülkesinde borsaların kapalı olmasından kaynaklı olaraktan arkadaşlar altın tarafında şu an için hızlı hareketler göremedik. Çin'le ilgili bağlantı kurmamdaki sebep de buydu. 8 Ocak'tan sonra Çin'de tam kapanma sürecinin sona ermesi ve buradaki hareketliliğin de başlayacak olmasından kaynaklı olarak bizler altın tarafında yukarı yönlü sert hareketler, yükseliş hareketlerini sizlerle birlikte izleyebiliriz ve o yüzden burada da 1941 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler altının ons tarafında gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. O yüzden altının ons tarafına dikkat diyoruz. Şimdi dolar bazlı olarak da gene altını inceleyecek olursak hemen dolar tarafına bir geçiş yapalım ve dolar Türk lirası tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar kur korumalı TL mevduat hesabında duranların uzun zamandır dolar tarafındaki yükselişin seçim nedeniyle dolar tarafının tutulmak istemesinden kaynaklı olaraktan onlar da hatırı sayılır bir kar oranı elde edemedikleri için kur korumalı TL mevduattan kopuşlar gelmeye devam ediyor. Tabii bu kopuşlarla birlikte bu yatırımcıların hangi tarafa gidecekleri, borsa mı, dolar mı, altın tarafına mı, gümüş tarafına mı gidecekleri şu an için merak edilen konular arasında. Fakat şöyle bir durum var sevgili dostlarım. Dolar Türk lirası tarafı da
özellikle Fed'in yapmış olduğu son Powell'ın basın açıklamalarında da belirttiği gibi artık faizlerde, ABD faizlerinde bir yavaşlama süreci içerisine gireceğiz şeklindeki açıklamalar mevcuttu. Tabii bütün bu açıklamalar doğrultusunda Powell gene 23 yılı içerisinde enflasyonu kontrol altına alabilmek için ufak ufak da olsa faizleri artışlarını hala da devam ettireceğiz şeklindeki son açıklamaları da kafa karışıklığı yaratmamış değil. Fakat tabii bütün bu söylemler piyasaları dengede tutabilmek, döviz kurlarını dengede tutabilmek için söylenmiş laflar. Bu lafların geçerliliği 2023 yılı içerisinde olabilecek mi? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Benim öngörü ve görüşlerime göre arkadaşlar ABD'nin çok fazla bir faiz arttırım süreci içerisine girme durumunun artık kalmadığı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da son yaptığı açıklamaları dikkate alacak olursak orada ne demişti? Bütün dünya merkez bankaları faiz arttırımlarını yaptı. Fakat görüyoruz ki bunların karşılığında bir şey olmadı. Artık onlar da ilerleyen zaman içerisinde faiz indirimlerine gitmek zorunda kalacaklar şeklinde bir açıklama yapmıştı. Buradan bizlerin alabileceği, kendimize çekebileceği, yatırımcıların kendine çekebileceği 2023 yılı içerisinde artık çok fazla bir faiz artışı süreci içerisinde merkez bankalarının olamayacağı yönünde. Hep bütün bunların neticesinde bizler gene dolar Türk lirası tarafına baktığımız zaman arkadaşlar bizler için 18 lira 62 kuruş seviyesi artık bir destek konumuna gelmiş durumda. Yukarıda ise şurada bir üçgen hareketi şeklinde ben bu hareketlerin devam etme olasılığını çok yüksek görüyorum. 18.80 noktası bizim için önemli olacak. Kilit bir bölge 18.80 18.62 üstüne doğru bu hareketlerin bu şekilde devam edeceği beklentilerim dahilinde. Biliyorsunuz seçim ekonomisi içerisindeyiz. Asgari ücret açıklandı. Asgari ücrete yapılan zam oranıyla birlikte çalışan kesimi mutlu oldu mu? Hayır, pek mutlu olamadı. Çünkü piyasa üzerine baktığınız zaman ev kiralarının çok yüksek olmasından kaynaklı olarak, gıda fiyatlarının çok yüksek maliyetli olmasından kaynaklı olarak bütün bunlara üstüne üstlük kış dönemi içerisinde olduğumuz için arkadaşlar elektrik serfiyatının da çok fazla olmasından kaynaklı olaraktan bu 8.500 liralık tutar da asgari ücret için bence yeterli bir tutar değil. Maalesef ki küçük esnafımız gerçekten bu ücreti ödeyebilmek için çok zorlanacak. Bu e, büyük firmalar için bunu ödemek, bu parayı vermek o sanıldığı kadar güç bir durum değil. Bunlar bu ücretleri gayet rahat bir şekilde verebilecek düzeydedir. Hatta 13 bin liraya kadar olan kısmı bile aslında büyük firmalar kaldırabilir arkadaşlar. Yapılan kar marjları ve oranlarına baktığınız zaman çok yüksek miktarlarda büyük firmaların kar marjı açıkladı. Bunu da zaten borsadaki hareketlerden izleyebiliyoruz. Bütün bu asgari ücretin 8.507 TL civarında açıklanmış olmasından gene en karlı bu firmalar çıktı. Tabii fırsatçı firmalar bunu kullanacaktır. Fakat her ne kadar da böyle fırsatçılık dışı olmayan firmalarımız da var. İşçisini düşünen firmalarımız da var. Onlar zaten gereken her zaman işçisine yapıyorlar. Bu tür firmalarımızı da ayakta alkışlamak bizim boynumuzun borcu olsun. Sizlerin de bildiği böyle firmalarımız varsa yorumlar kısmına yazın sevgili dostlarım. Çalıştığınız yerlerde böyle işlemler yapan firmalarımız varsa yorumlar kısmına yazalım ki bunları da alkışlamak bizim boynumuzun borcu olsun diyelim. Evet, dolarda 18.80, Türk lirası bizim için önemli bir direnç konumuna gelmiş durumda. Aşağıda 18.62 destek konumunu almış durumda. İlerleyen zamanlar içerisinde 18.80 önemli bir direnç seçim ekonomisi içerisinde olacaktır. Fakat bu 18.80 artık son kaledir. Bu 18.80'in yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte beklentimiz olan 19 lira 50 kuruş seviyelerine doğru
Dolar Türk lirasında da yukarı yönlü hareketin başlaması benim yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla beklentim dahilinde olan rakam olacaktır sevgili dostlarım. Euro Türk lirası tarafına hemen geçelim. Avrupa'da neler oluyor? Avrupa'daki hareketler biliyorsunuz oradaki enflasyon ABD enflasyonuna nazaran bir tık daha yüksek seyrediyor. O yüzden ben Avrupa bölgesinin e, hareketlerde özellikle arkadaşlar yani Euro'daki yukarı yönlü hareketlerde ve faiz kararları bakımından baktığımız zaman ABD kadar yumuşak tutum sergileyebileceğine inanmıyorum. Çünkü onlar enflasyonla mücadele edebilmek için daha sert tedbirler almak zorunda ve faizleri daha sert bir şekilde yukarı yönlü çekmek zorundalar. Bunda Rusya'nın son almış olduğu kararlar da etkili olacak. Çünkü Rusya ne dedi? Bizler tavan petrol fiyat uygulaması yapmayacağız ve bu tavan petrol fiyat uygulaması yapan ülkelere de petrol ve gaz üzerindeki ambargomuzu sürdüreceğiz şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu da Avrupa bölgesini oldukça zora sokacak. Enerji maliyetlerinin tekrardan yükselmesine sebebiyet verecek bir durum ve bu yüzden de 20.04 ana hedef bölgem olan Euro Türk lirasında bu bölgenin ve direncin nasıl çalışacağı yakinen takibimizde olacak. Fakat bu 20.04 direncini de yukarı yönlü Euro'da kırabilirsek 21 lira 16 kuruş seviyesi artık Euro için ve bizler için yeni takip alan seviyemiz haline gelecek önemli bir bölge olacak. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman orada da gene hareketlerin aşağı yönlü devam ettiği fakat burada bir 22 lira 50 kuruş seviyesindeki hareketleri sizlerle birlikte izliyoruz. Buradaki hareketler bana göre şu seviyede artık bir alım fırsatı, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla durumuna gelecektir. Oradaki 22.37 bizler için bir alım fırsat bölgesi diye düşünüyorum. Ta ki 22.07 bölgesi kırılmadığı sürece buradaki hareketlerde gene 22.67 önemli bir direnç olarak takip edeceğiz. Ve ana hedef bölgesi olarak da sterlin Türk lirasının 23 lira arkadaşlar şuradaki 60 kuruş seviyesine kadar yukarı yönlü hareketine devam edeceği beklentim dahilinde. Sterlin Türk lirası takip eden arkadaşlar da düzeltme hareketinin bitmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketleri takipte kalabilirler şeklindeki yorumum hala daha devam ediyor. Gram altın, evet altın önemli. Gram altın tarafı özellikle önemli. 1100 TL'ler beklentimiz dahilindeki rakamlardı ve biz sizlerle birlikte 1100 TL'yi gram altın tarafında gördük ve bu hareketle birlikte yukarı yönlü hareket bitti mi bir düzeltme seviyesi içerisinde gram altın göreceğiz mi? Şimdi şu şekilde gram altını yorumladığımız zaman arkadaşlar gram altında henüz beklentilerimiz dahilindeki olaylar bitmiş değil. Bizler sizlerle birlikte gram altında hedeflerimiz var ve bu hedefler neticesinde beklediğimiz bizim için 1170 TL civarındaki ana hedef bölgemiz. Şimdi bu 1170 TL civarına doğru nasıl gideceğiz? Bu hareketler içerisinde bizler için şu an itibariyle baktığımız zaman hangi seviye önemli bir seviye? Bizler sizlerle birlikte kırılımın formasyonun geldiği 1035 TL civarının altında kapanış görmediğimiz sürece hala da bizler gram altın tarafında yukarı yönlü hareketlerimiz takibimiz altında olacak. Tabi bu hareketlere giderken şimdilik bizler için 1076 seviyesi birer destek olarak ilk etapta takip edeceğimiz önemli bir destek. Yukarıda 1091 bizler için bir direnç konumunda. Geçen günler 1100 TL civarına kadar bu direnç zorlandı. Yani üstler boşaltılıyor arkadaşlar. 1091 de kademeli olarak yarın öbür gün burada bir kalıcılık süreci içerisine girdiğimiz zaman yukarıda ilk hedef bölgemiz 1117 lira civarından geçen gram altın olacak. Kademeli bir şekilde yukarı yükselişlerin devamını göreceğiz ve kademeli bir şekilde destek ve direnç takibiyle bu işi 1158 ile
Bakın 1158 TL ile 1170 TL arasında gram altındaki yükseliş süreciyle sizlerle birlikte tamamlayacağız. Tabii bu süreç içerisinde tekrardan yukarı yönlü hareketler gelecek mi? Tabii ki gelecek ama ilk etapta bizler için ana hedef bölgemiz buradaki rakamları takip sürecimiz olacak. Gümüş tarafındaki hareketlere hemen bakalım. Gümüşteki son durum ne şekilde? Buraya da bir değerlendirme yapalım. Gümüşün ons tarafı. Ons gümüşe baktığımız zaman ilk etapta bir 24 dolar 41 sent civarındaki beklentimiz ve seviyelerimiz mevcuttu. Buradaki seviyelerimizi beklerken de şu yükselen üçgen sizlerle birlikte takip ettiğimiz bir alan bölgemiz vardı. Ve bu bölgemiz de 23-22 civarında yukarıya yönlü kırılmış durumda. 23-22 bizler için artık çok önemli bir destek bölgesi halini almış durumda ve şuradaki ana hedef bölgemiz bizler için 27 dolar 60 sent civarına doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönünde. Yani formasyon gereği beklentimiz bu yukarı yönlü hareketleri gümüşü takip eden arkadaşlarımızın dikkatli bir şekilde beklemesi yönünde olacak. 23-22 gene Forex ve Viyop'ta işlem yapan arkadaşlarımız var. 23-22, 24-41 ilk etapta kısada takip edeceğimiz kanal aralığı 24.41'in yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte ise arkadaşlar sizlerle birlikte ilk etapta 25 dolar 62 sent civarına doğru giden bir gümüş ons takip edeceğiz. Buradaki seviyeler ve rakamlar önemli. Gümüş gram takip eden arkadaşlarımız da var. Gram gümüşü takip ettiğimiz zaman önemli seviyeler gram gümüşte şimdilik bizler için 14 lira 10 kuruş seviyesi. Burası önemli arkadaşlar. Bu 14 lira 10 kuruş bizlerin ana destek bölgesi olarak takip ettiğimiz alan. Yukarıda 14.55 direnci var. Burası bir kez denendi ve şu an itibariyle bu 14.55 üzeri de test ediliyor. Bu test ilerleyen günlerde ilk başta da sizlere anlattığım gibi dolarda yukarı yönlü beklentilerimin hala daha devam etmesinden kaynaklı olarak ve ons tarafında da yukarı yönlü hareket beklentim olmasından kaynaklı olarak da yukarı yönlü gram bazlı ürünler biraz daha avantajlı olacak sevgili dostlarım. O yüzden buradaki kırılımla birlikte de biz sizlerle birlikte 15 lira 26 kuruş seviyesine doğru giden bir gram gümüş izleyeceğiz. Tabii ki buradaki ana hedef bölgemizi hepimiz biliyoruz. Asıl bizler için buradaki ana hedef bölgemiz 16 lira 40 kuruş seviyesine doğru gram gümüşte de yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığı oldukça yüksek ve sizlerle birlikte biz de bu seviyeleri burada takip edeceğiz sevgili dostlarım. Bitcoin tarafı hemen BTC-USD paritesine geçelim. Bitcoin'deki hareketler de nasıl olacak? Buradaki hareketlerin yukarı yönlü seyrini devam ettirebilmesi için hangi seviyelerin önemli olacağı biliyorsunuz hepimizin merak ettiği konular arasında. Bitcoin'de yukarıdan gelen düşüş hareketleri en son piyasadaki manipülatif hareketlerle birlikte daha da çok hızlanmıştı. Şimdi bizler aşağıda özellikle arkadaşlar 16.100 seviyesi bizler için önemli bir seviye. Bakın burasını bir stop bölgesi olarak da kullanabiliriz. Çünkü 16.100 seviyesinde burada bir aşağı yönlü hareket kırılması durumunda tabii söylüyorum hızlanabilir. Ama beklentim bu 16.100 seviyesi gelmeden yukarı yönlü bir dönüşün Bitcoin tarafında yaşanacağı yönünde. Burada bant aralığı olarak şu an itibariyle 16.100 aşağıda ve 16.760 yukarıdaki takip edeceğimiz bir bant aralığı olarak izleyebiliriz. 16.100 üzerinde kaldıkça 16.760 ve 16.100 bantları arasına sıkışmış bir BTC-USD paritesi, Bitcoin dolar paritesi karşımızda duruyor. 16.760 dolar seviyesi üzerinde de 17.850 dolar seviyesindeki direnç var. Bakalım Bitcoin gerekli direnci gösterebilecek mi? Buraya bir para akışı tekrardan sağlanabilecek mi? Bir para akışı sağlanabilir. Yatırımcılar tekrardan Bitcoin'de
işlem yapmaya ikna edilebilir ise yatırım kuruluşları tarafından arkadaşlar, o zaman yukarı yönlü hareketi görürüz. Eğer burada bir hacim darlığı yaşarsak da 16.100-16.760 dolar seviyeleri arasında sıkışmaya devam eden tekrardan bir Bitcoin sizlerle birlikte izleriz. Evet, piyasalara genel bir bakış yaptık. Ben hepinizi çok seviyorum. Başkan 35 ailesi olarak kanalımıza beğeni atmayı ve kanalımızı Google, YouTube, Instagram, Facebook gibi kanallarınızda da paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.